Zaman makinesine binsek ve 1900'lü yılların başına gitsek, sokaklarda göreceğiniz arabaların üçte biri elektrikli olurdu. Evet, yanlış duymadınız. 20. yüzyılın başında elektrikli arabalar, benzinli rakiplerinden çok daha popülerdi. Hem sessizlerdi, hem temiz, hem de kolay kullanılabiliyordu. Ama sonra bir şey oldu ve bu arabalar neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Neden? 19. yüzyılın sonlarında elektrikli arabalar Amerika'da büyük bir etki yarattı. 1900 yılında Amerika'daki tüm otomobillerin %38'i elektrikliydi. Benzinli araçlar gürültülüydü, marş koluyla çalıştırılıyordu ve genellikle kirliydi. Kadınlar ve zengin kesim buharlı ya da benzinli yerine elektrikli araçları tercih ediyordu. İlk elektrikli taksiler 1897'de New York'ta trafiğe çıktı. 1901'de Ferdinand Porsche bile ilk hibrit arabayı üretmişti. Lohner, Porsche. Peki ne oldu da bu harika başlangıç bir çöküşle sonuçlandı? Cevap 3 kelimede gizli. Ford, petrol ve ucuzluk. 1913'te Henry Ford Model T'yi seri üretmeye başladı. Araç hem ucuzdu hem sağlam. Aynı dönemde Amerika'da büyük petrol rezervleri bulundu ve benzin her yerde kolayca ulaşılabilir hale geldi. Elektrikli arabaların menzili düşüktü. Şarj altyapısı neredeyse yoktu. Sonuç, benzinli araçlar piyasayı domine etti. 1930'lara gelindiğinde elektrikli araçlar artık nostaljiden ibaretti. Elektrikli arabalar neredeyse unutuldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde petrol şirketleri devleşti. Otomobil üreticileri içten yanmalı motorlar üzerine yoğunlaştı. Çevre, kirlilik, küresel ısınma bunlar kimsenin umurunda değildi. Ta ki 1970'lere kadar. Petrol krizleri, hava kirliliği ve nükleer tartışmalar kısa süreli elektrikli araba projelerini gündeme getirdi. Ama altyapı hala yoktu. 2003'te henüz genç bir girişimci olan Elon Musk, Tesla Motors'u destekledi. Amaç basitti. Elektrikli arabaların sıkıcı ve düşük performanslı olmak zorunda olmadığını kanıtlamak. 2008'de Tesla Roadster piyasaya çıktı. Ardından gelen Model S, elektrikli arabaların performans, menzil ve tasarım açısından da lider olabileceğini gösterdi. Bu kez sadece bir araba değil, bir vizyon satılıyordu. Ardından General Motors, Nissan, BMW gibi devler de oyuna katıldı. Bugün Avrupa şehirleri içten yanmalı motorları yasaklar koyuyor. Çin elektrikli ulaşımda dünya lideri oldu. Elektrikli otobüsler, scooterlar, dronlar ve hatta uçaklar. Ama kritik soru şu: bu geçiş sürdürülebilir mi? Batarya kaynakları ne olacak? Elektrik üretimi temiz mi? Tüm dünya buna hazır mı? Elektrikli arabalar 100 yıl önce sahneye çıktılar. Sonra sahneden indirildiler ve şimdi daha güçlü şekilde geri döndüler. Ama bu kez sadece bir ulaşım aracı olarak değil, geleceğimizin şekillendiricisi olarak. Sence bu dönüş kalıcı mı? Yoksa yine birileri perde arkasında oyunu değiştiriyor olabilir mi?